Daha önce Malaga pastasını duymuş muydunuz? Henüz bu pastayla tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Bu pasta en lezzetli pastalar arasında ilk sıralara oturabilir bence. Yumuşacık kakaolu bir kek, enfes pastacı kreması, muz ve fındıklı çikolatadan oluşuyor. Zaten bu malzemelerin birleşiminden kötü bir sonuç çıkması mümkün değil. Kekine ve pastacı kremasına bayılacaksınız. İsterseniz bu keki ve kremayı başka tariflerde de gözünüz kapalı kullanabilirsiniz. Nasıl kullanırsanız kullanın, sonuç çok lezzetli olacaktır. Neyse, daha fazla uzatmadan en iyisi pastanın yapım aşamalarına geçelim. Öncesinde kanalımıza henüz abone olmadıysanız hemen abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İşe önce kremayı hazırlamakla başlayalım. Bunun için bir tencereye un ve nişastayı koyuyoruz. Üzerine sütün bir kısmını koyup bir yandan çırparak katı malzemelerin sıvıyla tam olarak bütünleşmesini sağlıyoruz. Şimdi yumurta sarısını ekleyip çırpıyoruz. Tüm malzemeler homojen bir şekilde karıştıktan sonra sütün kalanını ekleyebiliriz. Sıra şekerde. Şekeri de ekledikten sonra ocağın altını açıyor ve krema kaynayana kadar karıştıra karıştıra orta ateşte pişiriyoruz. Kaynadığında krema yoğunlaşıp katılaşacak. Bu aşamada vanilya ve tereyağı ekleyip yağ eriyene kadar karıştırıyor ve ılıması için bir kenara alıyoruz. İlk sıcaklığı çıktığında üzerini bu şekilde poşetle kapatmak yüzeyin kabuk bağlamasına engel olacaktır. Krema soğurken biz de o sırada kekin hazırlanışına geçebiliriz. Bu kekte yumurtanın sarılarıyla beyazlarını ayrı ayrı kullanacağız. Bunun için oda sıcaklığındaki yumurtaların aklarıyla sarılarını ayırıyoruz. Bu ayırma işleminin çok hassas olması gerektiğini her tarifimde belirtiyorum. Yumurta beyazlarının içine tek bir damla bile sarısı karışmamalı. Bu yüzden beyazlarını ve sarılarını ayırırken önce ayrı bir kase kullanıyorum. Böylece yumurtayı kırarken sarısı beyazına bir şekilde karışırsa tüm malzeme heba olmaz. İşe önce sarılarıyla çalışarak başlayalım. Yumurta sarılarının üzerine vanilya, çok az limon suyu ve kullanacağımız şekerin yarısını ekleyip hepsini çırpıyoruz. Çırptıkça rengi açılacak ve biraz köpürecek. Bu aşamada sıvı malzemeleri ekleyebiliriz. Sıcak su ve sıvı yağ. Sıcak suyu yavaş yavaş ekleyip bir yandan da çırpmayı ihmal etmeyin ki yumurtalar pişmesin. Artık katı malzemeleri ekleyebiliriz. Her zamanki gibi eleyerek tabii. Un, kakao ve kabartma tozu. Hepsini bu karışıma eliyoruz. Bu karışımı sadece topaklanma kalmayacak kadar çırparsanız yeter. Bu işi bir el çırpıcısıyla da kolayca yapabilirsiniz. Artık yumurta beyazlarına geçebiliriz. İçine bir fiske tuz atıp biraz köpürene kadar çırpıyoruz. Köpürme başlayınca şekerin kalan kısmını azar azar ekleyip diğer taraftan da çırpmayı devam ettiriyoruz. İstediğimiz katı kıvamlı bir merenk elde etmek. Merengin kıvamı olabildiğince sert olmalı. Hiç akmayacak kadar. Gördüğünüz gibi merenk üzerinde tepecikler oluşabilecek kadar sertleşti. Sıra bu iki harcı birleştirmekte. Merenkten bir miktar alıp spatula yardımıyla diğer karışıma yediriyoruz. Bu işlemi yaparken kabaran yumurta beyazlarını söndürmemek için katlama yöntemini kullanmalısınız. Alttan alıp üste doğru kapatarak. Merenk tamamen kakaolu harca karışana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Kek harcımız hazır olduğuna göre altına yağlı kağıt serdiğimiz bir borcama aktarabiliriz. Ben büyük boy dikdörtgen bir borcam kullandım. Daha büyük bir fırın kabı kullanmanızı tavsiye etmem. Kekin çok ince olmasını istemiyoruz. Üstünü güzelce düzlüyoruz. Yüzeyin pürüzsüz olması için tepsiyi sallayabilirsiniz. Sıra pişirmede.
170 derecede önceden ısıtılmış fırının fanlı ayarında yaklaşık 15 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kürdan testi yaparak piştiğinden emin olabilirsiniz. O sırada da kremayı hazır edebiliriz. Kremada biraz da şanti kullanacağız. Bunun için kaseye toz şanti ve soğuk süt ekleyip şanti katılaşana dek çırpıyoruz. Ben pastacı kremalarında labne peyniri kullanmayı çok seviyorum. Tadını oldukça yumuşatıyor. Fakat siz de kullanacaksanız suyunu mutlaka süzün. Kremayı cıvıtmasın. En son şantiyi de ekleyip hepsini karıştırıyoruz. Kremamızın katı olmasını istiyorum. Bu yüzden bir paket jelatin kullanacağım. Bunun için toz jelatinin içine su ekleyip katılaşmasını bekliyoruz. Bu jelatini marketlerde çok rahat bulabilirsiniz. Ama yine de kullanmak istemezseniz kremayı biraz daha ocakta tutarsanız zaten rahat çalışabileceğiniz katılıkta bir krema elde edersiniz. Ama dikkat edin dibi tutmasın. Jelatin katılaştıktan sonra kremaya ekleyip kremaya son halini veriyoruz. Kek de pişti. Bir ızgaraya alıp üzerine koyacağımız bir yağlı kağıt yardımıyla ters çeviriyor ve kağıdı dikkatlice kekten sıyırıyoruz. Kenar kısımlarını bir bıçakla düzeltebilirsiniz. Bu tarifte muzu bütün halde kullanacağız. Bu yüzden kullanacağımız muzla ölçüm yaparak keki hangi boyutlarda keseceğimize karar veriyoruz. Bu boyut kekte hiç fire vermeyecek şekilde 6 adet kek çıkartabilirsiniz. Aslında kek çok yumuşak ama yine de biraz sütle ıslatabiliriz. Kekin üstüne kremayı bol bol sürüyor ve ortasına muzu yerleştiriyoruz. Ve kenarları da kremayla dolduruyoruz. Ben kekten fire vermemek için kek dilimlerini biraz büyük yaptım. Daha doğrusu eşit şekilde 6'ya böldüm. Bu yüzden biraz enli oldular. Kek parçalarını daha ince keserseniz şekilleri daha derli toplu olur, bilginiz olsun. Kenarlarını ve muzun üzerine kapatıp dolapta biraz katılaşmasını bekliyoruz. O sırada ganajı hazırlayalım. Kremayı bir sos tenceresine alıp ısıtıyoruz. Krema kaynamayacak, dikkat edin. Sıcak kremaya çikolatayı ekleyip erimesini sağlıyoruz. Ben sütlü ve bitter çikolata karışık kullandım. Aşağı yukarı yarı yarıya oranda diyebiliriz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Çikolatayı sıcak kremanın etkisiyle eritiyor ve içinde hiç parça kalmamasına dikkat ediyoruz. Bu pastaya fındık çok yakışıyor. Çikolata sosuna bol bol fındık ekliyoruz. Çikolata sosu soğuduktan sonra pastamıza uygulayabiliriz. Bunun için ben böyle bir ızgara kullanıyorum ve akan ganaj tekrar kullanılabilsin diye de altına bir tabak koyuyorum. Sıra muhteşem buluşmada. Pastaları bu muhteşem çikolatalı ganajla kaplıyoruz. Her yeri kaplandıktan sonra kenar kısımlarını da isterseniz fındıkla süsleyebilirsiniz. Bu pastayı mutlaka deneyin. Kesinlikle tadına, dokusuna bayılacaksınız. Malzeme listesini açıklamalar kısmına her zamanki gibi ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Oluşturduğumuz içerikleri beğeniyorsanız beğen butonuna basıp kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.